Merhabalar sevgili çiçek dostlarımız. Misafir bahçelere hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir mekandayız. Karasu'da, köyümdeyim arkadaşlar. Kuzenim Ayşe ablamız, amcamın kızı olur kendisi. Farklı bir kişilik, çiçeklerle ilgili, doğa ile çok güzel tasarımları var. Ama farklı bir özelliği de var ki köyümüze ait eski tarihi eserleri bir müze haline getirmiş. Onları size görüntüleyeceğim inşallah. İzlemeye devam edelim bakalım. Evet arkadaşlar, Ayşe ablamızın şöyle tasarımlarına bir göz gezdireceğiz ama önce sol taraftaki çiçekleri göstereceğim. Müzeyi gezeceğiz. Müzenin olduğu bina diyelim. Sonra da sağ tarafta bulunan çiçekleri yakından göstereceğim. Yalnız bir şeye dikkat çekmek istiyorum hemen. Şöyle doğada hiç namaz kıldınız mı arkadaşlar? O kadar huzurlu oluyor ki Ayşe ablamın seccadesi, örtüsü, tesbihi şu anda çimlerin üzerinde. Evet. Sarmaşıklarım da çekiyor. Sarmaşıklarımı çek diyor. Şöyle bir bakın sarmaşıklar. Burada bulunan bu küçük küçük evler, oğullarının bayağı bir oğlu var. Buralarda onların zaten şöyle bakarsak. Kendisi de burada bir yerde. Şimdi şöyle çiçeklere seri bir şekilde bakacağız inşallah. Mor buz çiçeği, vapur dumanı, ageratum, havortia kaktüs, karanfil. Şöyle kalan şu, uyku çiçeği, bekar biti. Her yerde mevcut. İpek bundan var, yine göstereceğim. Farklı Dracaena türler. Bu ne Ayşe abla? Bu bitki. O nar. Nar. Narın dalını Daldan orada, tutturdun. Ufak. Susumbülü, evet, yine susumbülü dedim ya, geleneksel ama ben önceki gelişimde getirmiştim. Ama bunun şu havuzuna bakar mısınız? Çok güzel bir eski hamur leğeni zannedersem kabı. Ama Yeğenim de antika biliyor musun? evet, antikaya çok meraklı Ayşe Ben abla. çok meraklıyım antika şeylere. Ne o? Sarı kız Ne uzanıyor. kadar şey. Sarı kız. Bu da işte ay, bunlar da adını işte yeni, unuttum. yeni. Ya tek tük açmaktalar. Yaptım. Ha burada İpek bir tane çiçeği. şeyim vardır. Evet, az. aloe vera. O kurumuş şey oraya Evet, koydum. Tekrar arkadaşlar bu çarkıfelek, bunu Yeniden dün getirdim. Ha bunun Dikte tuttum. şeyini yaylalardan getirdim bunu yayladan. Öyle mi? Trabzon'da mı? He, bunu yayladan. Sedum diye satılıyor Bunu şeylerde. yayladan aldım Ayşe abla. geldim. Bu sarı acaydı. Açar şeyde Acaydı mı? satılıyor seralarda. Geç kaldı işte bak burada He, yavru. çok güzel ama. Ufak çam fidesi. Çok güzel doğal sedum türleri, şöyle saksı tasarımları, ama bak burada mısırları bahçede kendisi yetiştirdi, böyle tasarım yapmış. Sarımsak, Biberlerim biber. var. Bak pat pat mesela bak. Bunlar da mısır. süs kabakları. Çok güzel. Bunlardan bende şimdi büyüyor, var. Sabırsızlıkla Değil mi? bekliyorum inşallah. Değil mi diktin? Ben ekmiştim. Şöyle soğanları da soğanımız var. asmış. Şöyle hemen her şey. kabaklar. Bunlar bahçede yetiştiriyor. Şu kütük tasarımları, doğal tasarımlar. Orak, Her balta, şey, her şey. kabak. Evet. Kazmam oran. Evet. Burası arkadaşlar. Şöyle bakarsak sağ taraftaki bitkilere sonra geçeceğiz. Çiçek. Tabii bahçe olan yerde kediler muhakkak olur. Brukmansia. Arkadaşlar burası aslında çok eskiden bir okul olarak kullanılmaktaydı. Duvarlarının şu eski ne kadar anlamlı. Evet, yayla. Şöyle kudal da yine bizim otantik eşyalarımızdan, su kabağı. Güzelliğini göstereyim sana. Şimdi içeriye bir girelim. Bayağı antika eşyalar. Şöyle bakarsanız. Burada çok eski tarihte. Ya burada bunlar hani eski aletler. Hani eskiden motorlar, makineler yoktu. Değil mi kullanılan? Bak bunlar hani Bulanya galiba bu. şeyleri Mobilya rendeleri, yapımında. mobilyalar hep bunlarla yapardılar. Evet, rende. Bak bundan da böyle hani kazma sabı. He, Bak çok ilginç. şöyle. He, çok ilginç. Ha. Makaslar Hani şöyle. değil mi? Eski Çok- aletler. Seri bir şekilde bakalım. Şöyle Ayşe abla, Testereler. dedemlerin falan kullandığı eşyalardan hangisi var? Onları- Dedelerimizin Evet. kullandığı şeyler. Şu anahtar. Bu yayla kilidi. Yayla. Yayla evli. Yayla evi. He, Kilit. çok güzel. Anahtarla beraber. Şurada da bir zil görüyoruz ve içeriye girelim. Yayık Ayşe abla. Bu da eskiden peynir kavranı. Ha, Hani kavran. Yaylalarda peynirleri. Evet, Peynirleri evet. ona koydular. Şunlar da sepetler.
Hı hı. Hem olan yaylaya yüklenirdiler. Ununu koydu, mısır ununu. Değil mi eskiden? Yiyeceklerini buna koy, yaylaya göç ederdiler. Çok- Bak bu da dedemin Aa, babasının yorganı. Gerçekten şu Kara Hasan. mu? Bak Kara Hasan. Yani benim paşa dedemin He he. babasının. Yorganı. He. Aa, gerçekten sen bunu nasıl Ya böyle bunu muhafaza buldum ettin? Fatime halamın orada bak. Şey etmiş bunu ben diktim ona. Buraya da Evet, adı da yazılı. Malkoçoğlu Kara Hasan'ın yorganıdır. Ne kadar güzel. 1928'de vefatı. Evet, evet. Evet, paşa dedemin, benim babam babasının yorganı arkadaşlar. He, onlar. Bu arada Malkoçoğlu bizim soyadlarımız. Onu da bir öğrenmiş oldunuz. Ah, taslar. Şöyle. Ya bu da semaver. Bu da kuş Semaver, çiçeği. kuşkonmaz. Semaverler. Yayık yine. He, yayık. Oy, bu da tokaç. Eskiden Bunu da çamaşır. bundan böyle Vurup çamaşır. eskiden bundan yıkayıp çamaşırlar. Evet, Bak, bu da süt. Süt makinesi. Evet, süt makinesi. Yayılır bunu getirirler. Sütleri vurup makineye yağ ederdiler. Bu da un, hamur şeyi mi? Bu da şey. Hani eskiden sinirlerin sopaları. Sini koymak için altlık. Nedir o bilmiyorum. Hı hı. Ben de adını bilmiyorum. Kaneviçe panolar. Bu şey. Şöyle. Bu hamur leğeni. Evet, evet. Şöyle seri bir şekilde gidelim Ayşe abla. Her çabuk şeyde. Eski tür makineler, Eski Zetina, her genç kızın rüyası. He. Eski reklamlarda olurdu. Arkadaşlar, benim yaşımdaki arkadaşlarım var. İşte süsleri, Evet. tencereleri, şekeri, çingo şeyleri. Hani onları da aldım müzeye. Hani Çok onu da güzel, şimdi iyi kimse yapmış. kullanmayın. Çok iyi yapmış. Ayşe abla bana da diyor. Varsa Bu da çevrenizde. Bak, eski evimin telefonu. Öyle İlk mi? İlk çıkan. 1980'li yıllardır en Herhalde. erken zannedersem. Bak, bunu Remziye halam işlemiş. Gerçekten halam. Ha, Aa, halamın. ne kadar güzel Ha, bak, bir hatıra. Bu da halamın şeyi. İşte İşte işlemiş. Hepsinin Bunlar hep arka- atılmışlar işte antika yerine ben ne olsa dökülmüşüm. Ah. Evet Bak, arkadaşlar. Şöyle bir genel bir azıcık Ayşe abla alayım da sonra arkadaşlarımız neyi bakacağımızı şöyle bir baksın. Evet arkadaşlar, şöyle baktığınız zaman burası hep tarihi bizim köyümüzün, dedelerimizin. Ayşe abla, dedem buraya kaç yıllarında gelmiş hatırlıyor musun sen? Babam mı? Dedem. Yani senin baban da aynı, İşte fark benim etmez, hep aynı. Bilmiyorum ki. Ben 8 yaşındaydım mesela. Kaç yaşındasın? Şimdi 73 yaşındayım. He. Ben Trabzon'dan 8 yaşında çıkmışım. Yani Çok oldu, değil mi? 65 Değil. 65 yıl önce 1955'lere falan mı geliyor? Yanılmıyorsam 1955 yılında burada Tuzla, Sakarya'nın Tuzla köyüne Trabzon'dan geldiler, Maçka'dan. He. Babamlar hepsi ailece göç ettiler ve burada büyük bir arazide Ben 8 yaşındaydım. yerleştiler. Sonradan dedemler tabii rahmetli oldu. Amcalar burada 5 erkek kardeşin burada arazileri var. Şu anda bütün o amca çocukları kendi evler, ayrı ayrı evler yapmışlar. Bir işte, tatil yeri gibi düşünün veya işte ama manevi değeri büyük olan bir yer burası. Sevgili dostlar, burada resimler görüyorsunuz. Şu gördüğünüz rahmetli dedem 1891 yılında Trabzon Sürmene Göneşera mevkiinde doğmuştur. 20 yaşındayken askere gidiyor. Gebze'de askerliğini yapıyor. Sonrasında Balkan Harbi patlak verince savaşa gidiyorlar. Oralarda düşmana esir düşüyor. Büyük bir meşakkatle kurtuluyor içlerinden. Yani buz tutmuş kış. Dereye atıyor kendini. Kaçıyor, esir düşünce karargahından kaçıyor. Dereye atıyor. Dere buz tutmuş. Bayağı yüzüyor. Kafasıyla kırıyor. İlerliyor, kırıyor, ilerliyor. Ne zamanki Türk karargahlarını görünce çıkıyor. 3 ay kadar konuşamıyor. Oradan midesini üşütmüş oluyor. O hayatı boyunca o mide hastalığı onu hep başında idi. Sonrasında köyüne dönüyor. İşte sonra Birinci Dünya Savaşı patlak veriyor. Orada Doğu cephesinde, o Doğu cephesi ordularında savaşıyor. Enver Paşa'nın ordularında, Sarıkamış Harekatı'nda da bulunmaktaydı Paşa dedem. Oradan bayağı şarapnel yaralarıyla, kurşun yaralarıyla dönmüştür. Bir şekilde 5 yılı askerde, savaşlarda geçiyor. Sonra yine memleketine dönüyor. 1929 yılında büyük bir sel felaketi yaşanınca devlet onları Maçka'ya yerleştiriyor.
Sonrasında 1954 yılında arkadaşlar, 54 yılında da Sakarya'ya geliyorlar. Buraya büyük bir araziyi alıp burada çocuklarıyla işliyor. Çiftçilik, öyle şeylerle geçiyor. 1967 yılında vefat ediyor. Babaannem de 75 yılında vefat ediyor. Böyle bir kısaca hikayesini anlatalım Paşa dedemin. Paşa dedemin eşi de babaannemin adı da hanımdı. Bu bir tevafuk arkadaşlar, güzel bir tevafuk. Paşa ile hanımın evliliğinden 9 çocukları vardı. Birçoğu tabii vefat etti. Küçük 12 yaşında. Vefat edenle birlikte 10 tane olmakta. Tabii şu anda hayatta olan bir tek babamla küçük amcam arkadaşlar. Bu da hani eski tel dolap, telleri melleri kopmuş. O da Ne fırında ne? şöyle tencereler. Sonra tuz kabı yaptık onunla. Evet, tencere şöyle yine Orada bakarlar. bakırlar vesaireler. O kemençe kimin? Kemenciler ne bileyim biz. O da yine. O da Evet. Karadenizlerin. Arkadaşlar eskiden ben bunu hatırlıyorum. Çocuktum. Annemler ceyran yoktu Ya ben burada. bunda ütülemiş. 1970'li yıllarda Ben ceyran. ütülemişim. He ya. Ben Annemi de ütülerim. hatırlıyorum ben. Babamın şeylerini çok ütülemişim. Aa, bunun anlamı var mı? Yani O da He. namazgah. namazgah. Çok eski. Eski değil mi? Baksana babaannemin namazgahı bende, biliyor musun? Sen var mıydı? Neden? Bende duruyor. O kendisi diktiği. O zamanki giysilerin şeyleri var, anlamlı arkadaşlar. Bunların bir de o anlamı Evet, bu da oluyor. O dönemlerde çok giyilen eski. elbiselerden, kalan yamalardan yapılmakta. Çok Anneannem. eski. Anneanneden mi sizin? Bu anneanneden kalan. Kaneviçeler. Şöyle. Bunlar 20 senelik, 30 sene öncesi de olabilir. Bazı eşyalar, lambalar. Şöyle ışık. Çok şey olmuyor ama şöyle ışık. Burada Mürsel abinin çok eskiden arkadaşlar foto çekimlerinde eski tarz, hani böyle kafasını sokup da bir örtü altına fotoğraf çekilirdiler. Bir amcamın oğlu da fotoğrafçılık yapıyordu. Onu da bakalım bulursak, buradaydı ama bir ara bakarız. Evet, burada bir tandır mı bu Ayşe abla? Kazan, sepet üstünde böyle bir tasarım. Tandır mı bu? Yani kuzine görünümünde. Ha, ilginç. Olacak işte. Ben bunları böyle şey Yani yapmışım. cicili bicili bir Eski şeyler. Eski karnına- zamanlarda böyle karnına el işleri, örtüleri. süs eşyaları bu şekilde yapılmaktaydı. Ve yün çorap, O da işte türbenin resmi. türbe şöyle. Evet, minderler Bu eskiden. minderleri ben hani eski basmalardan. Evet yine hala daha yapıyor. Çok Yok. güzel Eski değerlendirme. basmaları hani değerlendirmişim. Eski etekliklerimiz. Evet. Hani o zaman giydiğimiz şeyler. Bak bunu da böyle bak düğmeleri böyle. Ay, sen mi yaptın yoksa? Hı hı. Gerçekten. Gerçekten bak, bir sanat eseri ya. bak bunu- Harika, çok Bir güzel. tane de orada var dikmişim. Öyle mi? Hangisi? Evet arkadaşlar, çok uzun olur diye biraz şey yapıyorum. Çünkü sınırlı şehir dışındayım. Başka da çekeceğim yerler olduğu için, ama düğmeleri böyle bir tasarım yapmış. Şöyle dönersek, biraz karanlık ortam. Eski zaman sinileri, yemek kapları. Şöyle. Yine Ayşe abla böyle değerlendiriyor. Eski zamandan kalma radyolar, teyipler, Bunlar da hani gügümleri eskiden- gördük. Hani kazanlarda yemek pişirirdik ya. He, Lahana. lahana. Bunlar böyle Evet, bizim geleneksel yemeğimiz lahana. Sakarya böyle Karasu'da. uzarlardık onu. Mesela kazanda da yemeği bunlar pişirirdik. Evet, kazanda pişerdi değil mi Ha, yemek? tabii, Öyle kolay. aynen. Her dakikada Ateşte böyle. her dakika ateş yakıp da yok çorba yapayım, yok pilav yapayım olmazdı. Kazanla çorba, Nerede? yemek yapılır. Nerede Sonradan ufak şeyler vardı? Nerede? evet arkadaşlar ya, şu sepetlerin tatlılığına bakıyor musunuz? El işleriyle birlikte harmanlanmış. Evet. Şöyle yine kısa bir şöyle şey yapalım. Çok detaya inmedim arkadaşlar. Ha, tamam. Çok yer tutuyor. Beşikler şöyle. Beşikler. Kıyafetler vardı Ayşe abla. Onlar öbür tarafta mı? Kıyafetler o içeride. Tamam, oraya da bir bakalım. Kaneviçeler falan da gördüm sanıyorum. 80, 80 lira verdim adına. Gerçekten. O Türkiye'de. Ya, canım Parayı ya. da ben bunların. Terazi. Ben İşte vallahi- hobi. Ayşe ablam Ya böyle. paralan alıyorum. Ayşe abla böyle eski şeyleri alıyor. burada şeyler- Burada hep tarihi şeyler var bu bohçaların içinde. Bak bunlar
mesela yorganlarım, eski yorganlar. Eski zaman ipek yorganları, yastıklar tek yastıktı. Kaneviçasına. Tek yastıklar hani Hı şimdi. hı, şöyle kaneviçasına bir bakın arkadaşlar. Şimdi. Şöyle şuradaki kaneviçaları göstereyim ben. Bunlar kanaviçalar. He. Bak burada hep bunlar etekler. Bak Ay karyola eteği. ince iş. Bak karyola etekleri bunlar. Eskiden Yine karyola takımları yapılırdı Yapar- arkadaşlar. yaptılar. Bizim zamanımızda da yaptık. yastık. Şu anda evet tam tek yastık. Şöyle. Bak, bunlar da şey. Onlar da sedir, minder şeyi. Ayşe ablam bunlar gözüksün diye böyle üst üste koymuş. Üst üste koymuşum ha. Ne yapayım ona çok geniş yerim. Yer yok o kadar değil mi? Ama olsun bu güzel olmuş böyle. Böyle yapayım. Bak eski karyola bile eski çok. Değil mi? Çok eski. Çok eski karyola. He, eski acaba. Çok ne bileyim. Bakın arkadaşlar bu da çok eski bir sofra. Minik böyle. Çok hoş ya. Böyle bakalım. Evet Ayşe ablam böyle nasıl güzel yapmış. Yani çok güzel bir iş yapmış. Bu eski kapıları Bu da göster. eski boğda o güzlerle bunları döndürülen boğda makineleri yoktu ya. Bunu harmanı bununla. Buğday dövme. He. He, çok Harmanı ilginç. bununla da bak bundan da böyle karıştırır adam bile. He, he. Evet. He, bunu da buraya. Çok güzel. Onu da oraya Her koydum. şey yerinde. Ay Ayşe abla bu Bu kapı da çok tarihi kapı. çok belli Bu da zaten. benim babamın eskiden kamyonu vardı. He, Kamyonun onun. zinciri. He, onun Arabanın zincirini arkadan. buraya. Ya. Babamın eski. Babamın kamyonu Eski. dedi 1950'li yıllar. He. Arkadaşlar 50'li Kamyonu. yıllar. Çünkü buraya geldikleri 50'li yıllardı sanıyorum. Zaten 60'ta annem evlendi ki 50'li yıllarda çok gelmişsinizdir. çok fazla ondan çok. Çok Çok eski. fazla. Ya öyle. Bak bunlar misilleri işte soğan aldım. Ha. Patates aldım buraya koydum. Depo gibi. Oyun oynayan kemencemizi de gördün orada. Ha, Kemençe evet, çalayım. kemençe, yöresel müziklerle eşliğinde, Evet, yani böyle her yöresel şeyin var. kıyafetlerle böyle bir etkinlikler olmakta burada. Ayşe ablam böyle gösterdi bunları peştemal ile. Tamam. Evet arkadaşlar şöyle kısaca gösterdim. Şimdi dışarıya doğru çıkalım. Eski kütük, eski kapı. Şöyle sağ tarafı göstermiştim size. Sol tarafa şöyle bir bakacağız. Brukman siyah. Evet, sandalyeler saksılık olmuş. Hemen karşıya doğru bakarsak renkleri görüyoruz ama şöyle eski duvar dibinde yine çiçek rafı yapmış ağaç ile sardunyalar tabii ki şu anda renksizler. Açtıkları zaman harika görünecekler. Emaye tencereleri fark ediyorsunuz. Çinko. Bunlar bizim kültürümüzün. Ya görüyor musunuz? Patiyi dekor diye asmış buraya. El işi. Evet keşmir cam güzeli arkadaşlar. Şöyle bir bakın. Her yıl tohumlarından yeniden çıkıyor ya da rizomlarından. Burada zakkum çiçekleri var. Henüz çiçekleri yok. Karşıda şöyle bakarsanız seri bir olmaya çalışıyorum. Salatalığa bir göz gezdirelim. Bitkilerle sebzeler arkadaş. Burada kadife çiçeği, yalın kat farklı ve yaz patları çok güzel gözüküyor. Pembe ve mor bir arada. Şu zamanlar zaten yaz patı, diğer adı da saray patı, horoz ibikleri, zinya şu anda bahçelerimizi renklendirmekte. Şöyle bakarsanız. Yine keşmir cam güzeli. Şöyle bir aslan ağzı ve latin çiçekleri de yerde. Aster yeni başlamış. Biraz gölgede kalıyor arka taraf. Ama şu duvarın güzelliğini görüyor musunuz? Ben bayılıyorum böyle. Yaşanmışlık, nostalji. Düşünüyorsunuz. Geçmişe gidiyorsunuz. Sardunyalara yakın göstereyim. Sakız sardunya, kırmızı kırmızı. Altta bir incir fidesi, gül, Veronika. Şöyle bakalım, Hebe Veronika çalısı. Türk kızım da burada. Güller, değişik çiçekler. Bir aşkın gözyaşı burada. Saksı da buraya konumlanmış. Şöyle bakalım.
Hint yağı bitkisi, haseki küpesi şöyle. Hint yağı bitkisi tohuma durmuş. Horoz ibikleri vesaire. Şöyle bakalım. Şu horoz ibiğini görüntüleyeyim. Çok türü var horoz ibiğinin. Şöyle bakalım tekrar. Bu yan tarafa döneceğiz şimdi arkadaşlar. Şöyle dönelim. Burada ağaç küpesi var. Güneş yansıdığı için net görülemiyor. Hemen yanında çalımine ve allium arkadaşlar. Sosyete sarımsağı diyorlar. Aslında sosyete ile alakası yok. Sosyalist gibi bir şey. Yani toplu olarak büyüyor ya şöyle dalları. Halkımız onu sosyeteye çevirmiş. Hatmi gülü göstereyim. Açmış, çok tatlı bir rengi var. Ve oradan katlı kadife çiçekleri. Kocaman türü, boylu. Yine yaz patlarıyla birlikte. Yalın kat yaz patı. Papatya gibi görünmekte. Şöyle bakarsak. Gerçekten harika görünmekte. Horoz ibiğini de şöyle yakın göstereyim. Zinyalar. Evet arkadaşlar, çok şöyle renkleri aldık. Fasulye, salatalık. Burada yine bir kadife çiçeği ve salatalığımı da bak dedi ama oraya bakarken tsunameki bitkisini görüyoruz. Çiçekleri açmış sarı sarı. Onu da baktıktan sonra şöyle salatalık gözükmekte orada. Görüldüyse bakalım. Evet arkadaşlar, şöyle bir tasarım burada. Ağaca sarılmış sarmaşık, hemen yanında bir aşmenes. Mor, telgraf ve küpeli ama harika bir cam güzeli katlı. Onu da görüntüleyip gül biber kızarınca harika olmakta. Evet, şöyle bir tasarım yapmış burada Ayşe ablamız. Etek koymuş. Eski zamanda mutfaklarda hatırlarsanız. Evet, böyle bir yer. Of, burada bir kabaklar görüyorum ama bayağı uzun, 2 metreyi aşmış. Evet arkadaşlar, Sakarya'nın kenarında bizim köyümüz. Şöyle bakarsanız çok enteresan durmakta. Şu da komando gibi. Of, burası kumlu toprak. O yüzden daha verimli oluyor. Ve orada babam var. Babamı göstereceğim size. Evet, evet arkadaşlar, köyümüzde yine amcamların işte olduğu yerde. Babam da yürüye gelmiş. Misafirlik yapıyor şu anda amcamın oğlu. Erkan abi bir merhaba de istersen. Merhaba. Hoş geldiniz misafir bahçelere. Merhaba. Nerede izleyeceğiz bunu? Bahçemden Haberler kanalında. Bahçemden haberler size mi ait? Evet, bize ait. Tamam, izleriz bundan sonra. İnşallah Ama biz de beklerim. güzel çek ki böyle. Güzel çekelim, hadi bakalım. Ekranlar rekoru kıralım. Değil mi amca? Evet, babamı bu videoya almak istedim. Amca bak, kızın seni çekiyor. Kendi sitesinde yayınlayacak. Bahçemden haberler diye. Baba çekiyorum Böyle seni. güzel poz ver. Selam söyleyeceğim mi birilerine? Değil mi? Herkese Yani selam. izleyenlere. Bak babam çok tatlı, bakın. Tabii selam söylüyorum. Sen Tamam. niye 40 sene önce babanı çekmedin de şimdi çekiyorsun? Şimdi kamera geçti elime dermişim. Evet sevgili izleyicilerimiz, bugün de bir misafir bahçelerin sonuna geldik. Bugün vedayı babamla birlikte yapıyoruz. Herkese sağlıklı, huzurlu günler diliyoruz. Sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere.